Evet arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte önce videonun başında bir önceki videoda PvP ayarları gösterebileceğimi söylemiştim. Birkaç ayar yapmıştım. Birçok arkadaş da bu videonun devamı gelsin ayarları göster diye talep etti. Hatta o videoda demiştim isterseniz yapacağım istemezseniz yapmayacağım. Çoğunluk da bayağı bir insan istedi. Ben de okey dedim o zaman. Şimdi ben 2015'ten beri hatta 2014'ten beri bu oyunu oynuyorum. Ee, Yıllarca bir sürü sunucuda oynadık. Bir sürü ev raidledik. Bir sürü video çektik. Onu yaptık, bunu yaptık. Ben çok iyi bir oyuncu olduğumu iddia etmiyorum. Ama 8 yıldır bu oyunu oynadığım için e, artık birçok şeyi iyi yapabiliyorum. E, Ve bildiklerimi açıkçası sizlere göstereceğim. Ve hiçbir zaman bu oyunu açıkçası try hard bir formda oynayan birisi olmadım. Hani e, ekibim olduğu sıralar bazı zamanlar yapıyorduk böyle şeyler ama günümüzde artık öyle bir ekibim de yok. Tek başıma giriyorum, oynuyorum, videomu çekiyorum, çıkıyorum. Onun dışında video dışında pek bir oyuna girmiyorum. Şimdi karakter renklerinden başlayacağım. Öncelikle bir karakteriniz var diyelim. Bu arada bunu yapmak için Gold paketi satın almanız gerekiyor oyunda. O da 10 TL'ydi eskiden ama şimdi 40 TL olmuş. Sonrasında Aperance'ye giriyoruz. Aperance'ye girdikten sonra şimdi siz mesela hangi sunucuda oynayacaksınız? Örnek veriyorum ben PEGI'de oynayacağım. Saçları kaldırdık, bıyıkları kaldırdık. Şimdi geldik skin color. Ne yapacağız kendimize? Arkadaşlar buraya 59, buraya 121, buraya da 63 yazarak kendimizi PEGI'nin grasına yapacağız. Yani PEGI'nin çimen kodu, çimen renkleri bu şekilde arkadaşlar. Diyeceksiniz ki öyle bir şey mi var fark ediyor mu falan filan fark ediyor. Yani Rusya haritasının rengi de fark ediyor. Washington haritasının rengi de fark ediyor. PEGI'ninki de fark ediyor. Ben bunların sizlere kodunu vereceğim açıklamada. 3 haritanın genel olarak 3 haritanın. Hatta Yukon'un karının bile kodları var. Nasıl? Mesela bakın 195, 197. Yukon oynayan manyaklar varsa bilmiyorum artık. Mesela bu da Yukon'un kar rengi arkadaşlar. Bu şekilde Yukon'da karda kamufle olabiliyorsunuz. Hatta ben bunların hepsini size vereceğim videonun açıklama kısmında. Şimdi Washington en çok oynanan harita. Washington yapalım. 61, 116 ve 57. Bu da Washington'ın çimen rengi. Şimdi Washington çimenine olduk. Gözler de çoğu zaman çok belli ediyor. Parıltı yapıyor. Açıkçası Blom falan açıksa bazı oyuncularda gözler hele ki şu göz bildiğiniz parlıyor. O yüzden bu göz seçeneğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yüz seçeneğini. Bunu yaptık. Tabii hiçbir kozmetik giymenizi önermiyorum. Öyle hard bir sunucuda oynuyorsanız kozmetik giymeyin ama genelde Türk oyuncularının çoğu abidik gubidik giyiniyor. Bir sürü parlak itemler falan filan. Değişik. Ben hiçbir zaman öyle itemler giymedim. Ha, vardı. Giymedim. Tercih etmiyorum. Önermiyorum da varsa onları çıkartın. Sonrasında config ayarlarında kontrol üstte eğim ayarım bu şekilde. Eğim ayarım dedim. Sensitivity'm açıkçası bu şekilde. Oyunun ana renkleriyle ilgili hiçbir şeyi bozmadım. Menü renklendirmesi, bazı arkadaşlar da görüyorsunuzdur buralar falan çok renkli oluyor. O oyun içerisinde birçok şeyin rengini değiştiriyor. Mesela lobilerin rengini değiştiriyor. İşte şeyindeki Alice Pack'i envanteri açıyorsun. Alice Pack orada mavi yazıyor. O gözünü alıyor senin. Alışan arkadaşlar için güzel bir şey ama alışmayanlar için siksok bir durum. Sonrasında oyun içerisindeki insanlar sizi çok rahatsız ediyorsa, ses kasamıyorsanız, sıkıntınız oluyorsa Void Chat'i kapatıyorsunuz. Unutmayın bunu kapatırsanız siz de kimsenin sesini duymazsınız. Roleplay sunucusuna girdiğinizde konuşuyorsunuz sanarsınız ama konuşmazsınız, sesiniz gitmez. Sonrasında şurası bu şekildeyse, sizde 60'taysa bunu 120'ye çekmeniz lazım. Field of View çok önemli bir ayar. Bunu kesinlikle açmayı unutmayın. Sonrasında ölüm müziklerini kapatabilirsiniz. Ölüm müziklerini kapatmak da adı nedir? Mesela çok kritik bir yerde öldünüz. Oyunun müzik sesi girdi ve duyamıyorsunuz. Bu çok çoğu zaman başıma gelmişti benim. Örneğin öldünüz, bekliyorsunuz ölüm ekranında, izliyorsunuz rakiplerinizi ve adamın kaç kişi olduğunu, takımın kaç kişi olduğunu özellikle vanilla sunucularda tam anlamıyla anlamak için müziği kapatırsan ayak seslerini duyarsın. Ya çok ince trikler bunlar. Sonrasında
Ambiyans müziklerini kapatabilirsiniz. Ambiyans örneğin kuş sesleri, böcek sesleri, bok sesleri bunları kapatırsanız arkadaşlar böcek sesleri falan duymazsınız. Ben video çektiğim için bunların hepsi açık. Söylediğim gibi ben bir PvP oyuncusu değilim. Ben hardcore bu oyunu oynayan bir adam değilim. Ben sadece bunları zamanında kullanıyordum. Ama artık kullanmıyorum. Sonrasında gelelim display ayarına. Arkadaşlar oyunu çoğu zaman adı nedir? Bilgisayarınız düşükse, kötü bir sisteme sahipseniz Windows'ta oynamayın. Borderlands'ı oynayıp buradan buradaki seçeneklerden çözünürlüğünüzü genişletin. Özellikle mesela CS'de falan 4-3 oynamak çok etkilidir. Karakterleri genişletir. Aynı şey bu oyunda da geçerli. Bunu da yapabilirsiniz. Açıkçası VSYNC'yi önermiyorum. Yani benim sistemimde pek ihtiyacım yok zaten benim ama düşük sistemlerde nasıl bir performans veriyor bilmiyorum inanın. Uiscale'i ben 800'de falan kullanıyordum. 900'e aldım geri. Uiscale şudur arkadaşlar. Mesela siz oyunu çok düşük çözünürlüklerde oynuyorsunuz. M'ye basıyorsun. U'ya basıyorsun. Craft'ı açıyorsun. Envanteri açıyorsun. Haritaları açıyorsun. Çok fazla şey oluyor. Büyük geliyor sana. İşte bunu küçültürsen mesela 700 yaparsan şey küçülecektir. O seçenekler küçülecektir. Mesela 500 falan yapabilirsin. 500 çok küçük olur ama 600 falan olabilir. Sonrasında grafik ayarları. Arkadaşlar grafik ayarlarında açıkçası benim her şeyim ultra. Birkaç ayar dışında her şey kapalı. Mesela film grain'i asla kullanmanızı önermiyorum. Film grain bu oyunda gerçekten çok fazla göz alıyor. Blom da aynı şekilde. Roleplay sunucusunda oynamıyorsanız Blom'u da kullanmayın. Ragdolls dediğimiz şey cesetler. Siz insanların cesetlerini görmek istiyorsanız açacaksınız. İstemiyorsanız kapatacaksınız. Kan ayarları da var aynı şekilde burada. Kan hangisiydi ya? Valla kanın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Muhtemelen Debris. Yok Debris değildi. Kanın hangisi olduğunu unuttum valla. Sonrasında Skybox Reflection var. Skybox Reflection da itemlerin biraz görünüşünü değiştiriyor. Bunu da kapatabilirsiniz. Açıkçası burada herkesin söylediği gibi düz mantık olan bir şey. Ayarların hepsini low'a almak. Waiter ayarını yüksek tutmak önemli ama Waiter ayarı en çok FPS yiyen şey. Onu yapmanızı önermiyorum. Eğer diyorsanız ki siz de benim gibi abi benim ayarlarım bilgisayarım çok iyi. Oyunun en ultra halini görmek istiyorum diyorsanız oyunun en ultra en güzel hali bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çünkü ben video çektiğim için ek olarak ayarları bu şekilde kullanıyorum. Sonrasında tekrar bakalım şöyle bir. Evet bir de oyunun içerisine girelim. Evet şimdi oyun içerisine girdik. Gördüğünüz gibi çimenle aynı renkteyim. Etraf bende bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir de karakterim FPS moddayken karakter bu şekilde gözüküyor. Sizde bu şekilde değildir. Mesela iyi çalışmaz burada. Gibi 363. Bakın silahım biraz daha küçük. Daha değişik bir pozisyonda. Şimdi bunu yapacağız sizlerle. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce geliyoruz buraya. Sonrasında oyuna sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Sonrasında yerel dosyalar diyoruz. Sonrasında göz at diyoruz. Oyunun dosyalarına geldik. Preferences dosyası var burada. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Buradaki View model kısmına bu kısma 75, bu kısma 80, bu kısma eksi 0,2, bu kısma eksi 0,1, bu kısma 0,1 yazıyorsunuz. Sonra bunu kaydediyorsunuz. Ve oyunu baştan başlatıyorsunuz. Oyun açıkken yapmayın, oyun kapalıyken yapın. Tamamıyla bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra oyununuz benim aynı orada kullandığım View modelin aynısı gelecek. Bir de ek olarak Blue Screen var. Blue Screen yaparsanız, Blue Screen'in açıkçası
Daha değişik bir şeyler daha yapıyor onlar. Aslında blue screen dediğimiz şey bir nevi bu. View modeli düzenlemek ama daha farklı bir şeyler daha yapıyorlar ekstra. Onun için de P9'un bir tane videosu var. Onu koyacağım açıklamaya. Bu kadar arkadaşlar yani. Benim oyun için kullandıklarım bu kadar. Ek olarak bir trik daha göstereyim. Buraya DCCV yazıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra sonraki diyorsunuz. Oyun içerisinde gece ise mesela geceyi de oynuyorsunuz vanilla bir sunucuda. Bunu fulllediğinizde arkadaşlar böyle. Oyuna geri geldiğinizde bildiğiniz gündüz olacak. Yani gündüzü hiç aratmayacak oyun size. Böyle de bir ince detayı var bunun. Bakın ben de mesela bu burada sabitlidir. Gece olduğunda açmak için kullanıyorum.